Kreş Örgü Atölyesi'nden merhaba. Bugün altıgen şeklinde file bir hırka modeli anlatacağım size. Dilediğiniz marka ve kalınlıkta ip kullanabilirsiniz. Çok kalın bir ip olmasın, ince ya da orta kalınlıkta olabilir. Kullandığınız tığ da ipinizin gerektirdiği tığdan daha büyük olmasın. Yani bol örmeyin. 3 numarayla örülmesi gerekiyorsa etiketin üzerinde 3 numarayla örün. Şimdi ben normal bir ip ve 4 numara tığla örüyorum. Üzerimde gördüğünüz beyaz hırkayı da yine 3,5 numara tığla ve normal koton bir iple ördüm. Başlangıcını anlatayım size. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Onu bir halka şekline dönüştürüyorum. Şöyle ilk birinci zincir boşluğuna değil, ikinci zincir boşluğunun içine batarak çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İpi tığın üzerine aldım. Halkanın içine bir tane 3 seferde yukarı çıktım. File deliklerinin biraz geniş olmasını istediğim için özellikle merserize ya da koton iple örüyorsanız 3 seferde yukarıya çıkmanızı tavsiye ediyorum. Daha orta kalınlıkta bir iple örüyorsanız ikili trabzan da yapabilirsiniz. 1, 2, 3 zincir ve yine aynı boşluğun içine 3 seferde yukarıya çıktığım bir trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Bu şekilde 3 zincir, 1 trabzan, 3 zincir, 1 trabzan. Metodu aynı şekilde ilerletip bakın 1 boşluk, 2 boşluk, 3 boşluk, 4 boşluk, 5 boşluk, 6. boşluğumuz burada olacak. 3 zincir çekerek 6. boşluğu şuradaki şu noktaya kilitleme yaparak gerçekleştiriyorum. Kilitlemeyi de bu şekilde yapıyorum. İkinci sıramızda artık köşeleri oluşturacağız. Bütün model boyunca devam edecek olan köşeleri bu sırada oluşturuyoruz. Buradaki ilmeği biraz uzatıyorum. İlk boşluğun içine şöyle ortaya doğru bir atlama yapıyorum. 1, 2, 3 zincirle yukarı çıktım. Bir tane 3 seferde yukarı çıktığım trabzan. Araya 1, 2, 3 zincir ve yine aynı boşluğun içine 3 seferde yukarı çıktığım 2 tane trabzan yapıyorum. Köşelerimizi oluşturacak olan motif bu. 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan. Sonrasında diğer boşluğa atlıyorum. Diğer boşluğun içine de aynı metodu uygulayacağım. 2 tane trabzan, 3 zincir ve yine aynı boşluğun içine 2 tane trabzan. Ve şimdi diğer boşluğa atlayarak aynı metodu tekrar edeceğim. 2 trabzan, aralarda hiç zincir yok boşluktan boşluğa atlarken. 3 zincir, aynı boşluğa yine 2 tane trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmeden diğer boşluğa atlayıp yine 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan aynı boşluğun içine. Bakın tüm boşlukları 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzanla doldurarak ilerledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 köşe oluşturdum. Ve şimdi hiç zincir çekmeden son boşluğu da aynı metotla doldurduktan sonra şu uca kilitleme yapıyorum. Bu şekilde kilitlememi yapıyorum. Artık bundan sonra tüm model boyunca şu köşelerdeki 3 zincirlik boşlukların içini 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzanla dolduracağım. Ben şöyle bir atlama yapıyorum. Şunu biraz uzatıyorum. Bakın uzattım. Gevşek bir şekilde buraya batıyorum ve bu şekilde bir kilitleme yaparak ilerliyorum. 1, 2, 3. Hep aynı şekilde köşe boşlukları dolduruyorum. 2 trabzan, 3 zincir ve yine 2 trabzan. 2 trabzan derken 3 zincir başlangıçta yukarı doğru çektiğim 3 zincir bir trabzan görüntüsünde olduğu için öyle söyledim. Burada artık modeli kurmaya başlıyorum. Şimdi bu köşeden bu köşeye atlamayacağım. Çünkü ortada
şöyle bir boşluk oluştu bakın. Şurada ikişerli trabzanların tam ortasındaki boşluğa iki tane zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum ve şu boşluğun ortasına 1, 2, 3 seferde yukarı çıktığım bir trabzan oluşturuyorum. 2 zincir çekiyorum. Köşeye geldim. Şu boşlukların ortasına denk gelen köşede köşe metodumu uyguluyorum. 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan. Sonrasında 2 zincir çekiyorum. Bakın bu köşeden bu köşeye atlamadan ortadaki şu boşluğun içine 2 zincirden sonra bir tane trabzan yaparak ilk kafes boşluğumu oluşturuyorum. Bakın burada da 2 tane kafes boşluğu oluştu köşeler arasında. Burada da ikinci kafes boşluğumu oluşturmak için 2 zincir çekip şu köşeye köşe metodumu uyguluyorum. 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan. Bunu bilirseniz, yani köşelerin üzerine hep 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan yapmanız gerektiğini bilirseniz modeli şaşırmadan ilerletebilirsiniz. Bakın köşelerin üstü hep köşe. Sonrasında size büyük model üzerinde de göstereceğim. Burada araya kafes oluşturmak için 2 zincirden sonra bir trabzan yapıyorum. Sonra 2 zincir çekiyorum ve buradaki boşluğa yine köşe oluşturuyorum. İki zincir, ara boşluğa geliyorum. Ve bu şekilde devam ediyorum. Evet, bakın köşelerin üzeri hep köşe, aralarda 2 kafes boşluğu, aralarda 2 kafes boşluğu ve sıranın sonuna geldim. 2 köşe arasına yine bir tane trabzan yaparak ve aralara ikişer zincir çekerek 2 kafes oluşturuyorum. İki zincir ve buraya son kilitlememi yapıyorum. Artık yavaş yavaş köşeler ortaya çıkıyor. 6 tane köşe var. Buradan uzatıyorum. Şuraya geldim. Boşluğun içine bu şekilde girdim. Yine köşenin üstünü köşe olarak 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan. İki tane zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. İlk trabzanı şu ikinci trabzanın üst boşluğuna yapıyorum. Bakın şuradaki üst boşluğa tepe noktasına batarak ilk trabzanımla ilk kafesi oluşturmuş oluyorum. Sonrasında 2 tane zincir çekiyorum. Buradaki trabzanın tepe noktasına bir trabzan yapıyorum. Ve tekrar 2 zincir çekerek bu sefer bu köşenin başlangıç trabzanının tepe noktasına bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde göstereyim size. Bir, iki. Her bir sırada kafes sayımız ikişer tane daha artacak. Bir önceki sırada 2 kafesimiz vardı. Bir sonraki sırada 1, 2, 3, 4 kafes oluştu. Her sırada kafes sayısı 2 tane artacak.
Ve köşeyi yine oluşturuyorum. 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan. Şimdi köşeleri şaşırırım diyorsanız köşelere çengelli iğne koyun. Bakın 2 tane köşe var ve bunların arasına her bir sırada ikişer tane artan kafesler koyuyoruz. 2 zincir çekiyorum. Köşenin son trabzanının tepe noktasına bir tane trabzan. Bu benim ilk kafesim olacak buradaki. İlk kafes. 2 zincir. Onu şu trabzanın tepe noktasına ikinci kafes. Üçüncü kafesi şu köşenin ilk başlangıç trabzanının tepe noktasına yaparak üçüncü kafesi oluşturuyorum. 1, 2, 3. Dördüncü de 2 zincir çektikten sonra zaten köşeyi yaparken doğal bir şekilde burada kendiliğinden oluşuyor. 2 trabzan, 3 zincir ve aynı boşluğun içine ikişer tane trabzan. Şimdi daha iyi görebilirsiniz. Bakın köşeler arada 1, 2, 3, 4 tane boşluk oluşuyor. Bu metodu tüm çevre boyunca tekrar edeceğiz. 2 tane zincir, bitiş trabzanının tepe noktasına bir tane trabzan, buraya bir tane, iki tane trabzan, zincir, başlangıç trabzanının tepe noktasına bir trabzan, 2 zincir ve köşe metodu. Burada köşedeyim şu anda. Köşe metodu. Böyle sıra sonuna kadar ilerleyelim. Sıra sonuna geldiğinde dikkat etmeniz gereken bir şey var. Bir boşluk oluştu, 2 boşluk oldu. Burada gözden kaçabilecek bir şey var. Bunu model boyunca çok dikkatli yapın. 2 zincir çektiniz. Bakın burada başlangıç trabzanını atlamayın. Direkt buraya 2 zinciri kilitlemeyin. 4 tane kafes oluştuğundan emin olun. 1, 2, 3. Dördüncüyü de şu 2 zinciri çekerek buraya kilitliyorum. Toplam yine 4 tane kafes oluştu. İpi uzattım. Şu boşluğun içine geçirdim. Tekrar bakacak olursak köşeler hep aynı. Aralardaki kafesler 4 tane. Şimdi bu sırada yine köşelerimiz aynı şekilde kalacak. Köşeyi yaptım. Her bir sırada kafes sayımız 2 tane artacak demiştim. Bu sırada 6 tane olacak. 1, 2, 3, 4, 6 tane kafese yükselecek. Onun için de metodumuz yine aynı. 2 zincir çektik. Şuradaki mutlaka bakın buraya batmayın. Şuradaki 2 trabzanın ikincisinin tepe noktası. Buraya batıyorsunuz. Başlangıç kafesiniz bu oluyor. Her zaman model boyunca. Sonrakiler hep bir önceki trabzanların tepe noktası. İki zincir. Aralarda hep 2 zincir. Yine trabzan üstü trabzan. 2 zincir. Trabzan üstü trabzan. Yine 2 zincir. Buraya atlamıyorsunuz. Mutlaka burada. Bakın başlangıç trabzanına. Sonra köşe. Yine 2 zincir. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Her bir sırada 2 kafes artıyordu. Tekrar buraya.
Metodumuz tüm sıralar boyunca aynı şekilde olacak. Yani köşelerin sağında ve solunda son trabzan, başlangıç trabzanının üstünde bir trabzan ve şuradaki köşe bitişin üzerinde de mutlaka bir trabzan olacak. Ki model rahatlıkla genişleyebilsin. Her bir sırada 2 tane kafes artacak demiştim. Büyük model üzerinde göstereyim size. Köşelerde 1, 2, 3, 4, 5, 6 boşluk. Bir sonraki sıralarda şuralara yaptığımız bu trabzanlar sayesinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi her bir sırada 2 tane kafesin artma sebebi dediğim gibi şu köşelere yaptığımız köşe başlangıçlarının tepe noktasına ve köşe bitişlerinin tepe noktasına yaptığımız bu kafesler sayesinde 2'şer tane artmakta. Bunları unutmadığınız sürece modeli dilediğiniz sırada ilerletebilirsiniz. 30 sırada örebilirsiniz, 20 sırada örebilirsiniz. Şimdi beden ölçülerine göre santimleri vereceğim. 2 tane birbirinin aynı altıgen parça örüyoruz. Ve bunları şimdi kaç santim ördüğümü ve ne şekilde bir hırkaya dönüştürdüğümü göstereceğim. 2 tane yan yana olan köşeyi elinize alıyorsunuz ve birleştiriyorsunuz. Diğer uçtaki köşeleri de birleştiriyorsunuz. Ve bu şekilde bakın diğer ucu da aynı şekilde. Önce yan yana uçları, önce bakın yan yana uçları, sonra karşılıklı uçları ve sonra diğer uçlar zaten kendiliğinden birleşmiş oluyor. Burası kollar, burası ön parçalar, arka parça olarak birleşmiş oluyor. Şimdi ip miktarını soracaksınız. Small ve X small beden için, yani 36, 38 ya da 34 beden için 300-350 gram ip yeterli oluyor. Yani koton ip için konuşuyorum bunu. Medium beden için 400-450 gram. Large ve X large için de 5-6 yumak gerekebilir. Böyle katladığınızda small beden için olan ölçüyü vereceğim. Şöyle karşılıklı kenarlar birbirine denk geliyorsa, bakın karşılıklı kenarlar birbirine denk geldiğinde böyle ölçtüğünüzde bu uzunluk 23 santim. Bu small beden, yani 36-38 beden için uygundur. Eğer bunu medium bedene dönüştürmek istiyorsanız 25-26 santim olması lazım şu ölçünün. Large ya da X large beden için de X large beden için bu kadar büyük bir parça örmenizi önermiyorum. Çünkü parça büyüdükçe kollar da genişliyor bu sefer. O yüzden birleşmeyi yaptıktan sonra, birleşmeyi nasıl yapacağız? Önce şu arka tarafı dikiyorsunuz. Ben iğne iplik kullanarak birleştirmeyi tercih ediyorum. Daha düzgün görünüyor tığdan. Sonrasında şurayı biraz ense payı kalacak şekilde şuraya kadar dikiyorsunuz buraları. Bakın şurada şöyle her iki taraftan kafes boşluklarını sayacak olursanız 1, 2, 3 kafes boşluğu kalacak şekilde small beden için böyle birleştiriyorsunuz ki ense payı kalsın. Buradan da bir yaka düşüklüğü gerçekleşsin. Sonrasında burayı diktik, buraları diktik. Etrafa aşağıdan yukarıya doğru ve yaka çevresine bir sık iğne geçeceğim. Kollar bana göre geniş. Böyle de kullanabilirim. Ama biraz daraltmak istersem özellikle large ya da X large bedende çok büyük ördüğünüzde bu kolların daraltılması gerekir. Böyle kocaman kollar pek hoş durmuyor bana göre. Large ve X large beden içinde şunu yapabilirsiniz. Şimdi bakın burayı diktikten sonra mesela şurası 26-27 santim ördünüz burayı. Large bedende sonrasında burayı diktikten sonra önleri sadece şurayı gidip gelerek biraz genişleterek göğsü kapatabilirsiniz.
Ama kolların genişliği benim için önemli değil. Sonradan daraltacağım derseniz kocaman büyük bir parça örerek de her bir tarafı şu şekilde 30 santim yaparak large beden için kendinize bir hırka hazırlayabilirsiniz. Şimdi ben dikişi yapacağım. Sonrasında etrafa sık iğneyi ve kolları daraltmayı nasıl gerçekleştirdiğimi göstereceğim. Arkaya diktim. Yakayı da size bahsettiğim gibi şöyle şurada 1, 2, 3 boşluk bırakarak diktim. Şimdi bunun etrafını şöyle sık iğne şeklinde geçeceğim. Böyle. Buraları da. Ve köşelerde, şuradaki köşelerde sık iğne ile dönerken bunların içine 2 sık iğne, 3 zincir, 2 sık iğne yapacağım. Buralarda da aynı şeyi yapacağım boşlukların içine. Çünkü dönüş bölümlerinde eğer zincir çekmezseniz kasma yapar. Kolları biraz daraltacağım. Nasıl daralttığımı şimdi size göstereceğim. Evet, kol kenarındayız. Kol kenarlarına ne yapacağız? Ben farklı bir renkle yapacağım. Çünkü ipim bitti. Bir ton koyu bir renk buldum. Onunla yapacağım. Siyah da yapabilirsin. Siyah çok yakışır kenarına. Herhangi bir ton koyusunu buldum. Onunla yapacağım. Herhangi bir bölümden daraltma yapacağım için kafeslerin içinde bir zincir, bir tane kafese battım. Bir sonraki kafese atlıyorum. Küçük numara tığ kullanıyorum. 1 numara küçüğüyle yapacağım. Normal ördüğümden. Yani yoksa da sorun değil. Her bir boşluğun içine ikişer tane sık iğne yapacağım bu sırada. Sıranın bitimine geldiğinizde buraya normal bir kilitleme yapabilirsiniz. Şimdi burada olayımız şu. Arka boşluklara batarak gideceğiz ki kenarda bir kordon görüntüsü oluşturmak istiyorum. Bir zincirle yukarı çıktım. Bakın burada şuraya değil de arkadaki bu boşluğun içine batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Sonrasında bir boşluk atlıyorum daraltma yaptığım için. Bir boşluk atlıyorum yine arka boşluğun içine batarak. Burada da bir boşluk atlıyorum, arka boşluğa batıyorum. Böylece kolda biraz bir daralma ve daha düzgün bir görüntü oluşacak. Sıranın sonuna geldiğinizde şöyle yine içeriden bir kilitleme yapıyorsunuz. Şimdi bu kol darlığı üzerinize giyip bakın sizin için uygunsa bu şekilde her bir boşluğa bir kere batarak birkaç sıra daha örebilirsiniz. Eğer burası hala sizin için genişse bu sırada yine bir boşluğa batıp bir boşluğa batmadan ya da 2 boşluğa batıp bir boşluğa batmadan biraz daha daraltma yapmaya devam edebilirsiniz. Ben şöyle yapacağım. Bir zincir çekeceğim. Yine arka boşluklara batarak gidiyorum. Bir tane battım. Şöyle yapacağım. 2 tane batacağım. Bir boşluk atlayacağım. Sonra tekrar 2 tane. Bu şekilde sırayı bitireceğim. 2 taneye batıyorum. Bir boşluk atlıyorum. Sonra birkaç sıra daha her bir boşluğa batarak artık atlama yapmadan, daraltma yapmadan biraz daha genişleteceğim kenardaki görüntüyü. Diğer kolda da birebir aynı metodu uygulayacağım. Peki çevresinde ne yapacağım hırkamın? Çevresinde her bir boşluğa hiç daraltma falan yapmıyoruz. Her bir boşluğun içine 2'şer tane sık iğne yapıyoruz. Sonra isterseniz etrafına birkaç sıra daha geçerek yine arkalara batarak, arkaya batmak zor geliyorsa normal öne de batabilirsiniz ama arkaya batınca daha şık kordon gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. 3-4 sıra öreceksiniz hiç atlama yapmadan, boşluk atlamadan her bir boşluğa bir tane batarak. Dediğim gibi bu köşelere geldiğinizde köşelerin içine 2 tane sık iğne, 2 zincir ya da 3 zincir ve 2 tane sık iğne yaparak devam edeceksiniz. Sonra şu boşluklara da batacaksınız köşelerde. Ondan sonra her bir boşluğa 2 tane, her bir boşluğa 2 tane diye devam edeceksiniz. Yaka çevresini ve enseyi de kapsayacak bu işlem. Burada yakanın çevresinden döneceksiniz enseden.
etrafı geçeceksiniz. Ve sonra hırkanız giyilebilir hale gelecek. Aşağıdaki sağ alttaki abone ol tuşundan kanalıma abone olabilirsiniz. Anlaşılmayan bir şey olursa yorumlara yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Herkese kolay gelsin.